Biraz gömdün beni ama. Ciddi misin? Rabia'nın modu şu. Hallederiz ya. Ya resmen bu. Hallediyorum ama gerçekten de. Her zaman özel okullarda yetişmiş. Yapı olarak da Tabii biraz daha zeki müsait. olduğum için özel okula gittim belki de. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün uzun bir aradan sonra yine ikimiz kamera karşısındayız. Acil stajındayız şu an. Onun yoğunluğundan dolayı kamera karşısında ikimiz geçip bir video çekememiştik. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz farklarımız. Ve bu konu nereden aklımıza geldi? Bizim videolarımıza şu tarz çok yorum alıyoruz. Ne kadar çok ortak yönünüz var, ne kadar benziyorsunuz, birbirinizin aynısı gibisiniz, işte yüzleriniz bile birbirine benziyor falan diye çok yorum var. Sonra biz de oturduk düşündük, acaba bizim farklarımız mı daha fazla yoksa benzer yönlerimiz mi daha fazla diye ve galiba farklarımız daha fazla çıktı. Hatta farklarımız o kadar fazla çıktı ki böyle birbirimize bakıp düşündük bu kadar farka rağmen nasıl evli ve mutlu olabiliyoruz diye ve sizlerle de değerli izleyicilerimizle de bu farkları paylaşmaya çalıştık. Çünkü önemli olan farklar değil, evlilikte birbirini tamamlamaktır. Ne demişler? Zıt kutuplar birbirini çeker. Bu bizim ilişkimizde de böyle sanırım. Evet. Önemli olan aynı olmak değil, tamamlayıcı olmak. O zaman Yaşar Bey birinci farkla başlayın. Evet. İlk farkımız bir kere temelde biliyorsunuz bizim ülkelerimiz farklı. Ben Azerbaycanlıyım, Rabia ise Türkiye'lidir, Türkiye vatandaşıdır. Hani ne kadar da kardeş ülke olsak bile aramızda kültürel olarak, milli olarak önemli farklar vardır. İkinci farkımız burçlarımız. Ya zaten burçların aynı olması çok görülen bir şey değil. Farklı olması sorun değil. Ama bizim burçlarımız Başak ve İkizler. Yani siz de biliyorsunuz ki gerçekten zıt burçlar olarak geçiyor işte astrolojide falan. Hani çok böyle araştırıp bildiğimden değil ama ilk Yaşar'ın burcunu öğrendiğimde hemen yazıyordum işte Başak Burcu ve İkizler Burcu uyumu falan. Tabii o zamanlar insan böyle daha meraklı oluyor böyle şeylere. Ve orada şey yazıyordu. Kesinlikle evlenemezler, kesinlikle bir aşk ilişkisi içerisinde bulunamazlar. İşte bulunsalar bile çok mutsuz olurlar falan gibi. Böyle bir sürü kötü yorum vardı. Bunları okuyunca bayağı demoralize olmuştum ama inanmayın böyle şeylere. Üçüncü farkımıza geçiyorum o zaman efendim. Planlı ve plansız diyelim buna da. Aramızda bu da çok fark var. Yani Rabia biraz böyle... spontan yaşamayı seven. Aynen. Gelişi güzel, spontan yaşamayı seven, çok böyle hani yarının, 2 saat sonranın derdini çekmeyen, planlı yapmayan. Anı yaşıyorum. Aynen. Aslında bu güzel bir şey. Anı yaşayabilen ve biraz da böyle hani programsız bir yaşam düzeni olan bir karakter ve bununla da mutlu. Aslında ben seninle tanışmadan önce günlük plan yapıyordum ama. Ben de aşırı böyle plancı, işte her gece uyumadan 15-20 dakika yarını günün her saatini detaylı plan yazan biriyim. Bu da bizim birbirimizi tamamlamamıza yardımcı oluyor. Ben ona planlı olmayı biraz öğretiyorum. O da bana biraz daha anın tadına varmayı, zamanı güzel geçirmeyi, bazen spontane yapılan şeylerin daha güzel olduğunu anlatıyor. Ve bu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz. Biraz gömdün beni ama. Ciddi misin? Keseceğim onu. Ya. Gömmedim ya. Tamam ya. Allah Allah. Dördüncü farkımız zeki ve çalışkan. Yani bunu şu yönden ayırdık. Tabii ki ikimiz de belirli zeka ve belirli çalışma düzeyine sahip insanlarız. Ama hani derler ya zeki misin, çalışkan mısın? İşte sınavdan önce çok çalışarak mı yapıyorsun yoksa dersleri dinleyerek mi yapıyorsun falan. Burada okulda hep şey derler ya, benim çocuğum zeki ama çalışmıyor. O çocuk bu işte. Çalışmamış hali buysa yani aşk olsun. Yani ben genelde böyle daha az çalışmayla ama günlük hayatımla bağdaştırarak daha çok şeyi sınavlarda yapabiliyordum. Ama Yaşar da çalışıyor yani, hatta mesela iki şık arasında sallama olayı vardır değil mi normalde, yani sallarsın tutar veya tutmaz. Mesela benimkiler hep tutar çünkü ben sallarken tamamen bilinçaltıma dönük bir şekilde bilinçaltımı öne çıkararak bunu illaki ben bir yerde görmüşümdür diye kendime güvenerek sallıyorum. Ama Yaşar mantıksal düşünerek, frontal korteksiyle düşünerek sallıyor. O yüzden benimkiler tutuyor çünkü ben limbik sistemle düşünüp sallıyorum. Onunkiler tutmuyor. O yüzden burada duygu büyüktür mantık diyebiliriz. Evet. Hatta öyle de bir videomuz gelecek ileride. Aynen öyle. Öyle yani ben daha az çalışarak
Yaşar'la aynı notları alabiliyordum. Evet, bunu kabul ediyorum. Yani benim mesela bir sınava bir ay çalışırım. O aynı sınava bir hafta çalışır ve o benden daha iyi puan alırdı. Aynı puanları alıyordum. Yani ya da benden biraz daha iyi alırdı. Bu da onun çalışma tarzıyla alakalı. Ama daha zeki, onu kabul ediyorum. Çünkü Teşekkür her ederim. zaman özel okullarda yetişmiş. Yapı olarak da Tabii biraz daha zeki müsait. olduğum Evet. için özel okula gittim belki de. Evet. Dördüncü Beş. büyük... 5 mi? 5 oldu. Beşinci büyük farkımız düzenli ve düzensiz olmamız sevgili dostlar. Bu da aslında planlı ve plansız olmamızla biraz daha alakalı. Şimdi benim düzen takıntım var. Başak burçları biliyorlardır. Tabii ki zamanla kendimi eğittim. Bu takıntılarımdan arındım. Ama hala durar yani. Mesela ben bir yerden geçerken bir köşede poşet duramaz veya bir yerde çorap duramaz ya da işte her şeyin düzenli olması gerekiyor. Rabia da rahat böyle yani okuldan gelir, çantasını çıkarır atır bir köşeye. İşte montunu çıkarır oradan asar. Benim öyle değil. Ben geldim mi mesela alışveriş yaptık diyelim. İşte alışverişte yaptığımız her şeyi son böyle kibrit tanesine kadar yerine yerleştirip sonra rahatlayıp işime dönüyorum. Rabia gelir onları bırakır, biraz dinlenir, işlerini yapar. Kafası estiğinde gelir onları düzenler. Dolayısıyla ben onu biraz düzenli yapmaya çalışıyorum. Tabii bu özelliği bunun işine de yarıyor. Çünkü evin genelde düzeninden işte sorumlu olmaya çalışıyorum. Ama diğer tabii ki evin tüm işleri, tüm yükleri onda. O da bana biraz daha rahat olmayı öğretiyor. 6. farkımız birimiz otçul, birimiz etçil. Yani ben Karadeniz çocuğuyum. Yani Bartın, Batı Karadeniz'de yetiştim. Ve tamamen bizim yemeklerimizde çok fazla böyle et yoktur. Benim babam eti çok sever. Et çok da yapar ama ben nedense daha çok böyle anne tarafımın yaptığı yemekleri herhalde şey yapıyorum. Yani daha böyle otçul yemekleri. Bir de zaten kadınlarda bu vardır yani daha böyle etten biraz uzaktır falan. Ama Yaşar bir Azerbaycan, bir Kafkas erkeği olarak yani Evet. doğuda yaşayanlar ve işte Azerbaycanlı olanlar falan beni çok iyi anlayacaktır. Ete çok düşkün, aşırı düşkün yani. Bir de sıfır kan grubu. Sıfır kan grubu da ete daha düşkün oluyormuş. Aynen. Öyle bir şeyler okumuştum, çalışmalar falan. Ben bir tane araya girebilir miyim? Girebilirsin. Şimdi şöyle sevgili arkadaşlar, ben Lenkeranlıyım. Azerbaycan Lenkeran ili de işte et, balık, tavuk yemekleriyle biraz meşhur. Hatta geçen bir tane makale okudum. Amerika'da bir tane dergi Lenkeran mutfağını dünyanın en iyi 47. mi? İlk 50'de hatta işte et yemekleri mutfaklarından seçmiş. Dolayısıyla böyle hep etli yemeklere alışın. Bizde et olmadığı zaman o yemek sayılmıyor. Ha bu iyi bir şey değil tabii ki. Çok et yemek de insan çok yaşlandırıyor. Ama benim ağzım böyle et yemeklerine çok alışkın. Tam aksine Rabia da gerçekten bir ay et yemese hiç hatırlamayacak bir türden. Bir de en büyük farklarımız işte sakatatta özellikle. Rabia Ben hiç ciğer falan sevmez. hiç yemem yani. Hatta çok faydalı diye kendimi çok zorladım yiyeyim diye. Evet. Ama yiyemiyorum yani. Yapın böyle. Ben de çok seviyorum. Yaşar da çok seviyor. İşte- Ama onun için ciğer pişiriyorum mesela. Aynen pişiriyor sağ olsun. Fedakarlık. Daha önce eskiden böyle ciğer deyince Rabia zıplıyordu yerinden falan o Ya bir seviyedeydi. ara böyle eldivenle falan doğruyordum. Şimdi yavaş yavaş doğranmış artık. alıyoruz gerçi artık. Evet. Ciğer, et doğramayı sevmeyenler için kasaptan doğranmış alabiliyormuşsunuz. Bunu öğrendim, çok mutlu oldum. Evet. Dolayısıyla bunun zorluğunu hala yaşıyorum. Size şikayetçiyim. Siz de benim Takipçilerim. neler çektiğimi biliyor musunuz? Öyle yani. Etçil otçul. Evet. Ben böyle devam Ben edecek seviyorum muhtemelen. mancar yemeğini falan. Varsınlar beni anlar. Evet. Bir sonraki farkımız sevgili dostum, öğrenme tarzımız, öğrenme biçimimiz ve zeka yapımız bir nevi diyeyim. Biliyorsunuz insanlar öğrenme biçimi olarak 3 gruba ayrılıyorlar. Görsel, işitsel ve dokunsal zekaya sahip insanlar. Bu gerçekten bilimsel bir sınıflamadır ve insanlar arasında böyle bir fark vardır. Ben görsel hafızaya sahip biriyim. Rabia ise işitsel hafızası çok güçlü olan biri. Ve bu aramızda aslında büyük bir dezavantaj ve aynı zamanda büyük bir avantaja dönüşüyor. Duyarak öğrenemiyorum. Duyarak çok iletişim kuramıyorum. Mesela ben anlatıyorum ya. Ya Allah'tan ben de konuşmayı çok sevmiyorum. Evet. Yani böyle O açıdan anlatıyorum. çok şanslıyım. Yani Yaşar böyle boş bakmaya başlıyor bir yerde. Yani tam Evet. erkeklerde bu biraz var. Hani çok dinlemeyi sevmiyorlar ama mesela bir detay veriyorum konuşmanın içerisinde. Sonra 2 dakika sonra bana onu soruyor. Benim verdiğim detayı bana soruyor. Ya 2 dakika önce söyledim ya hani ya. Ama işte yetenek. Evet. Ben de işitsel öğreniyorum. Bende de görsel ve işitsel ama dokunsal hiç yok mesela. Çok dokunsal bir insan değilim yani.
Ama Yaşar'da tam tersi. Her şey böyle dokunur, mıncıklar işte karşısındakini konuşurken dokunur falan. Evet. Neyse çok detaya girmeyelim. Ya tabii bu da zorluyor. İşte ben bir dokunsal olarak işte dokunmayı seviyorum ama Rabia sevmiyor. İşte burada ortak bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. Evet, bir sonraki farkımıza da geçecek olursak takıntılı ve rahat. Tahmin edin kim takıntılı? Ya ben rahatım. Yani böyle hiçbir şey takmam. Böyle sosyal ortamlarda da Ya, Rabia'nın modu şu. Hallederiz ya. Ya resmen bu. ne diyorum ama gerçekten de. Yani böyle biri bana bir şey mi demiş, hani ne olmuş, böyle hiç kin tutamam, küs kalamam. Hiç yani o taraklarda bezim yok. Gerçekten ama sadece benim böyle tepemin tasını çok fazla attıran bir durum olması lazım ki ben sinirleneyim. Yoksa sinirlenmem yani ama bam teline basılırsa da kötü olabiliyorum. Ama Yaşar da çabuk sinirlenmiyor gerçi ama biraz daha takıntılı. Mesela birisi geliyor bir davranış yapıyor ya, acaba bunu neden yaptı diye düşünüyor arkasını. Ya da mesela sınav zamanları diyelim. Ben otururum bir yerden çalışmaya başlarım ama Yaşar sınav gününe kadar neye ne zaman çalışacağını planlamadan, onu yazmadan mesela çalışmaya başlamaz. Bir de böyle şeyleri vardır. Mesela renkli kalemlerle işte hani bir kalem bittiyse mesela onu almadan başlayamaz. İşte rahat edemiyor falan bazı kalemlerle. Benim için hiç fark etmiyor. Kurşun kalem mi, tükenmez kalem mi, renkli mi hiç farkında değilim. Ama mesela Yaşar için böyle detaylar daha önemli olabiliyor. Evet, bulaşıkta bile bulaşık yıkarken onları ayırıyorum. Önce işte çatallara, kaşıklara ayrı koyuyorum, tabaklara ayrı koyuyorum, tencereleri ayrı koyuyorum. Orada tam bir düzen oluyor, sınıflanıyor oradaki yıkanacaklar. Ondan sonra işte zorluk, kolaylık derecesine göre, işte makinedeki yere göre onları dizmeye başlıyorum. Rabia ise böyle hani direkt eline geçeni rahat rahat Yani bir notta da yerden öyle. başlıyorum. Öyle. Aynen. Ve bence iyi bir şey. Benimki de iyi bir şey. Yani ikisinde artı ve eksi yönleri var Aynen. tabii. Bir sonraki farkımız sevgili arkadaşlar, birimizin garantici, birimizin ise biraz daha cesaretli olması diyelim. Böyle bir karşılaştırma yaptık. Tabii ki ben bir eş olarak ve bir baba adayı olarak işin garantici kesimindeyim. Yani bir özlü söz vardır ya, işte kazanmayacağım savaşa girmem diye. Yani tam öyle değil de ama böyle gerçekten işin sonunu hayal edebiliyorsam o işe girerim. İşin sonunu net görmüyorsam o işe girmem. Planlarım yani mesela bir fakülte temsilciliğine başvuracağım. Belki 10 tane fakülte temsilcisiyle görüşürüm, makale incelerim, kitabını okurum, görev listesine bakarım, kendi hayatımda planlarım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Yani çok daha detaylı bir plan yapıyorum. Ama Rabia daha rahat tabii ki. Kervan yolda düzülür Aynen. diyorum ben. İşte kervan yolda düzülür. Çıkalım bakarız. Belki oradan oraya gitmeyiz. Oraya gideriz. Yani. İşte yolda belki yemeyiz. Kafa nereye biz oraya. Aynen. Bu açıdan çok daha rahat. Ben de yavaş yavaş spontane şeyleri yapmaya başlamayı öğrendim. Öyle yani. Gelelim sıradaki farkımıza. Neydi? Gececi, sabahçı. En önemli farklardan biri. Evet. Ben evlenene kadar en geç saat 12'de yatan uslu bir insandım. Yani 12'yi bulmadan direkt yatardım. Çünkü gündüzleri daha iyi çalışıyorum. Zaten okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, sabah erkenden hayata başlıyoruz. 12'de yatardım. Sınav dönemlerinde bile böyle çok şey yapamazdım yani sabahlayamazdım. Direkt önceden çalışmış olurdum ve yatardım. Ama evlendikten sonra benim uyku düzenim ne yazık ki biraz Yaşar'ınkinden dolayı değişti. Yaşar da tam Üzgünüm. tersi çok geç yatıyor. Geceleri çalışıyor. Ortam sakinleştiği zaman işte ses olmadığı zaman falan daha iyi çalışabiliyor. O yüzden yani birimiz gündüzleri daha aktif çalışabilirken birimiz geceleri daha aktif çalışabiliyor. Yani bu çok bence gerçekten en büyük sorunlardan biri bu. Hani bu zamana kadar saydığımız farklar arasında. Çünkü bazen öyle zamanlar oluyor ki hele sınav zamanları mesela biz birbirimizi göremiyorduk. O yatıyor, ben kalkıyorum. Ben kalkıyorum, o yatıyor falan böyle bir ara şeydi yani büt döneminde falan özellikle birbirimizle karşılaşamıyorduk aynı evin içinde. Ben çok isterdim mesela işte 11-12'de yatalım da yatsıdan sonra sabah namazına kalkalım sonra yatmayalım falan. Ama sanırım bu pek mümkün olmayacak. Aslında benim hayalim de o. En büyük bu dünyadaki gerçekten en büyük 3-5 hayalimden bir tanesi.
akşam 10'da 11'de yatayım. Sabah işte 5'te 6'da kalkayım. Ondan sonra hiç uyumayayım. Ki doğru olanı da bu yani, biliyorsunuz. Melatonin diye beynimizin dinlendiren, uykumuzu uyku yapan, kaliteli yapan bir hormon var. O gece saat 10'dan beri salgılanmaya başlar. Gece 1.30-2'de en yüksek seviyesine ulaşır. Sonra sabaha doğru 3'ten azalmaya sonra, başlar. 4'ten sonra pek bir anlamı yok. Aynen. O yüzden o aralıkta, yani akşam 10'la gece 3-4 aralığında uyumak en kaliteli uyku. Yani ne kadar bu gece erken uyuyacağım dedim 25 yaşıma kadar. %90, olmuyor arkadaşlar. evet, Yapamadık %90 yani. başaramadım. Yani o gece 11 ile saat 2 arasında benim için aşırı böyle beynimin açıldığını hissediyorum. Aşırı verimli geçiyor. Sıkıntı var. Sıkıntı Evet. büyük. Ya bu arada ikimiz de uyku düşkünü değiliz. Yani gerçekten ikimiz de günlük 6-7 saatten fazla uyumayız. Öyle. Bir sonraki farkımız birimiz içe, birimiz dışa dönük. Ama Ama videonun süresi çok uzadı. Evet. O zaman ne yapalım? Haftaya şimdi buradan devam ederiz aynen artık. 10 tanesini anlattık, 10 tanesini anlatamadık. Bir sonraki hafta diğer farklarımızla Görüşürüz.